Arkadaşlar ikinci bir konu. Dün şok oldum. Yani ben Türkiye'de hiç böyle bir şey duymadım. Hukukçu olarak meslek hayatımda da böyle bir şey duymadım. Dün Ankara'ya, İstanbul'a gidiyorum canlı yayına. Yolda avukatım aradı. Dedi ki başkanım dedi, sizin hakkınızda yurt dışına çıkış yasağı konulmuş dedi. Ya hayırdır dedim. Hani bilmediğimiz bir soruşturma var zannettim. Hani biliyorsunuz Türkiye'de önce yurt dışına çıkış yasağı koyuyorlar. Arkasından bir şey patlıyor. Ya gözaltına alıyorlar sabahın köründe. Ya işte tuhaf bir suçlamayla bir itirafçı çıktı böyle dedi falan diyorlar. Peki nereden kaynaklanmış dedim benim soruşturma iznim. Bu sığınmacılarla ilgili Fatih Altaylı'nın programında yaptığınız açıklamalarla ilgili. Şimdi arkadaşlar olayı anlatayım size. Şimdi ben o program 5 Ocak'ta yayınlanmış. 4 Ocak'ta galiba çekimleri vardı veya 3 Ocak'ta çekimleri vardı. Yani yaklaşık bir yıla yakın zaman geçmiş. Sonra ben bu soruşturmayı nereden öğrendim? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bir tweet'i vardı 5 Ocak tarihli. 2025 tarihli. Diyor ki orada Fatih Altaylı'nın programındaki söylemlerinden dolayı, sığınmacılarla ilgili söylemlerinden dolayı Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nnca Bolu Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bunu duyuran Adalet Bakanı. Ben öyle duydum. Eyvallah, soruşturma başlatılabilir. Her kamu görevlisi hakkında usulüne uygun soruşturma yapılabilir. Buna bir itirazım yok. Zaten aynı akşam savcılıktan arandım. Yarın şu saatte ifadeye gelir misiniz dediler. Tabii hemen dedim. Gittim, ifademi verdim. Konuyu anlattım enine boyuna. Hatta birazcık da uzun sürdü. Hatta savcıya dedim ki beni sorguya falan sevk etmeyecekseniz işlerim var. Ben müsaade isteyeyim dedim. Ve oradan ayrıldım. Aradan birkaç ay geçti. Sayın savcı, hani o benim programda demiştim ya, tabelaları söktük. Arapça işleri tabelaları söktük. Yeni ruhsatlara izin vermedik. Çünkü Bolu'ya yerleşmelerini istemiyoruz dedik ya. Bunlarla ilgili davayı açan sayın savcı müştekiyi bulamamış. Yani Suriyeli, Afgan, bir geçici sığınmacı esnaf bulamamış. Senin tabelan söküldü mü, şikayetçi misin diyecek birini bulamamış. Üniversiteye yazı yazmış, öğrencilerden rahatsız olan var mı diye sormuş. Birkaç öğrenci bulmuşlar. Genelde Afrikalı öğrenci kardeşlerimiz bunlar ki ben sığınmacılarla ilgili söylüyorum. Öğrencilerle ilgili bir şey yapmadık. Onlar demişler ki yok dolmuşta bakışlardan rahatsız oluyoruz falan ki dolmuş da yok Bolu'da biliyorsunuz. Böyle ifadelerle benim hakkımda dava açmış. Nefret ve ayrımcılıktan. Kaldı ki gösterebilirim. Daha önce benim hakkımda Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilmiş olan 2021 yılında, 2019 yılında bir sürü şey vardı, şikayetçi vardı. Yok, Yeryüzü Adalet Hakları Derneği'nden tutun, işte İnsan Hakları Derneği, efendim işte Mülteciler Derneği, yeni duyduğum derneklerin de olduğu bir sürü şikayet olmuş. 2019 yılında yaptığım ve söylediklerimle ilgili. Ve bunlarla ilgili savcılık incelemiş 2 yıl boyunca ve takipsizlik kararı vermiş eski adıyla. Yeni adıyla kovuşturmaya yer olmadığına dair karar. Yetmemiş, bu karara itiraz etmişler. Bolu Sulh Ceza Mahkemesi kesin olarak demiş ki bu itirazları yerinde görmüyorum ve reddediyorum. Tanju Özcan hakkında dava açılmaması kararı doğrudur demiş. Yetmemiş, müfettişler gelmiş su zamlarından sonra. Ben dedim Fatih Altaylı'nın programında şunu demiştim. Ben sığınmacıların Bolu'ya yerleşmesini istemiyorum. Su ve nikah ücretlerine zam yaptım. Ben bunun yargıdan dönebileceğini öngören biriyim. Ve nitekim yargıdan döndü ama orada asıl vermek istediğim mesaj biz sizi istemiyoruz kardeşim. Yerleşmeyin şehrimize. Mesajıydı dedim. Yani hukuka uygun bir karar değildi ve mahkemeden döndü, işte yürürlüğe girmedi. Ama kuvvetli bir mesaj vermek gerekir dedik. Bu sefer İçişleri Bakanlığı hani bu nefret ve ayrımcılıktan dolayı bir şey çıkmadı ya, görevi kötüye kullanmadan hakkımda soruşturma izni verdi. O soruşturma iznine karşı da Danıştay 1. Daire'ye itiraz ettim. Danıştay 1.
daire soruşturma iznini kaldırdı. Beni haklı buldu. Dedi ki Tanju Özcan'ın yaptığı görevi kötüye kullanma veya görevi ihmal de değil. Dedi ve bu karar da kesinleşti. Ama yakamı bırakmadılar. Tekrar aklandığım konudan dolayı Adalet Bakanı'nın tweet'i üzerine az önce anlattığım süreçte savcı ifademi aldı. Zannediyorum Haziran ayında da davasını açtı. Ocak'ta ifademi aldı. Buraya kadar normal. Savcı dava açabilir. Dava 6. Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ne düşmüş. Sonra 6. Ceza Mahkemesi bir tensip düzenlemiş. Demiş ki işte eksiklerle ilgili şeyleri söylemiş ve beni de duruşmaya da 7 Ekim'e bırakmış. Haftaya Salı gününe bırakmış. 7 Ekim içinde bana çağrı kağıdı geldi. Gel sanık olarak ifadeni ver diye. Eyvallah, ben de gelmeyeceğim falan demedim. Ama o mahkemenin hakimi değişmiş bu arada. Dün itibariyle bunu ilk kez görürsünüz. Veya milyonda bir görürsünüz. Reysen inceleme tutanağı. Yani almış dosyayı. Yüzlerce dosyası varken almış benim dosyayı. Durup dururken savcıya mütalaa vermiş. Sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda mütalaa istiyorum demiş. Savcıya. Savcı da adli kontrol deyince tutuklama adli kontroldür, ev hapsi adli kontroldür, yurt dışına çıkış adli kontroldür. Savcı da mütalaa vermiş. Demiş ki adam belediye başkanı. Yaptıkları zaten 6,5 yıl önceye ait şeyler. Yazdıkları ve söyledikleri 6,5 yıl önceye ait şeyler. Delilleri karartma şüphesi yok. Kaçma şüphesi yok. Sabit ikametgâh sahibi. Adli kontrol uygulamasına gerek yok demiş savcı. Düşünün, genelde savcılar ister bunu. Savcı gerek yok dediği halde hiçbir gerekçe göstermeden bana maddenin numarasını yazarak yurt dışına çıkış yasağı koymuş. Ya kaçma şüphem mi var? Delilleri karartma şüphem mi var? Niye bana sen yurt dışına çıkış yasağı koyuyorsun? Böyle bir adli kontrol koyuyorsun? Şimdi arkadaşlar ister istemez düşündüm. Yani bir savcı bunu niye yapar? Bir hakim bunu niye yapar? Şimdi İçişleri Bakanlığı biliyorsunuz bizleri görevden uzaklaştırmak için bahane arıyor. İçişleri Bakanlığı'na bahane vermek için ben bu kararı reysen verdiğini düşünüyorum. Yoksa dosyaya yeni giren bir delil yok, belge yok, bilgi yok, hiçbir şey yok. Duruşmaya kalmış bir hafta. Olayın üzerinden, soruşturmanın üzerinden geçmiş 10 ay. Soruşturma aşamasında böyle bir adli kontrol talebi olmamış. Mahkeme ilk incelemesinde böyle bir adli kontrol vermemiş. Hiçbir şey yok ortada. Durup dururken bana bu adli kontrolü vermiş ki savcının talebine aykırı olarak. Savcı gerek yok diyor. Adam kaçacak, göçecek değil, sabit ikametgâh sahip, belediye başkanı. İşi gücü var bu adamın diyor. Ama buna rağmen yani savcıdan biraz olumlu bir karar gelse dün muhtemelen beni tutuklayacakmış hakim. Onu açık olarak söylüyorum. Ve bunun amacının da beni görevden uzaklaştırmak amacıyla yapıldığını ben tahmin ediyorum, düşünüyorum. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bir de benim sığınmacılarla ilgili söylediklerim böyle gizli kapaklı şeyler değil. Ben 2019 seçimlerine girerken bangır bangır bağırdım. Göreve gelirsem dedim sığınmacılara yapılan yardımı kaldıracağım. Ben ihtiyacı olan Türk vatandaşlarına yardım edeceğim dedim. Dedim mi bunu? Bolu'ya yerleşmelerini istemiyorum. Bunları göndermek için elimden geleni yapacağım dedim mi? Bu şekilde sandığa gittim mi? Seçildim mi? Sonra ben bu sözümü unutmadım. Derhal ilk yazdığım yazı, ilk imzaladığım sığınmacılara yapılan ayni ve nakdi yardımı kesin dedim. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne. İlk yazılı talimatım. Aşevi bu kapsam dışındadır dedim. Bundan sonra da su zamları, arkasından nikah ücretleri gibi sembolik ama neye amaçladığımız belli olan işlemleri yaptım. İnkar etmiyorum bunları. Ben bunları yaptım. Bugün olsa gene yaparım. Pişman değilim. Vicdanım rahat. Çünkü 2019 yılında
Bolu'da çocuklar okuluna rahatça, güvenli bir şekilde gidemiyordu. Çocuklarımız parklarda oynayamıyordu. Kadınlarımız günün herhangi bir saatinde caddede dolaşamıyordu. Tacizkar bakışlar yüzünden. Şu anda Bolu çok rahatladı. Bolu güvenlik sıkıntısı olan bir şehir olmaktan çıktı. Ve bunu gerçekleştirdiğim için kendimle gurur duyuyorum. Bolu'da hiçbir esnaf acaba benden haraç ister mi? Bu sığınmacılar, palazları korkusuna kapılmıyor. Bugün Bolu'da haraç istenen tek bir esnaf yok. Ve şehir dışından gelenler de bu tavrımdan dolayı bana teşekkürlerini sunuyorlar. Hasbelkader Türkiye'de tanındıysak ve bir kısım tarafından çok sevildiysek işte bu yaptıklarımızın eseridir. Bu yaptıklarımı yapmaya devam edeceğim. Hadi bakalım. Zaten yurt dışına çıkacağım falan yok. Dün Japonya'ya gidecektim. Pazar günü düzeltiyorum. Belediyeler Birliği'nin daveti üzerine. Zaten gitmemek için bahane arıyordum. Gitmedim. Sonra ertesi gün bu yasak konulmuş. Diyecekti ki muhtemelen birileri, bak adam haber almış önceden, yurdu terk etmiş. Bunu bile diyeceklerdi, emin olun. Ama Allah büyük işte. İyi insanların, iyi niyetli insanların yanında oluyor. Ben Japonya'ya gitseydim ne olurdu biliyor musunuz? Bu kararı öğrenir öğrenmez uçak bulup Türkiye'ye derhal geri dönerdim. Bizi FETÖ'cülerle karıştırmasınlar. Eski ortaklarıyla. Biz kaçmayız. Biz kaçmayız. Siz bana yurt dışı çıkış yasağı koyacağınıza sığınmacılara Türkiye'ye giriş yasağı koyun. Hatta onlara Türkiye'den çıkış yasağı koymayın. Türkiye'den çıkmalarını kolaylaştırın. Sınır bölgelerinde görev yapan polis ve asker kardeşlerime sesleniyorum. Arkadaşlar bu sığınmacıları Yunanistan'a, Bulgaristan'a, oraya buraya geçerken yakalamayın ya. Ya gitsin arkadaşlar nereye gideceklerse. Bunların derdi zaten Avrupa'ya gitmek. Bakın tekrar söylüyorum. Böyle yurt dışı çıkış yasayla, adli kontrollerle beni susturamazsınız. Sığınmacılarla ilgili tavrımı değiştiremezsiniz. Bu davadan dönen namerttir. İster beni tutuklayın, ister belediye meydanında asın. Gene benim bu tavrım devam edecek. Ben bu emperyal projeye dur demeye devam edeceğim. Sen asgari ücretline para bulamıyorsun, emekline para bulamıyorsun. Okullarda okuyan gençlere burs bulamıyorsun. Yıllardır milyonlarca sığınmacıya bizim vergilerimizle para ödüyorsun. Yazık ya artık. Ya bu kadar seviyorsanız alın kişisel servetinizle bakın bunlara. Bir de Amerika'ya gidiyor. Bizim Cumhurbaşkanı bacak bacak üstüne atıyor. Televizyon programında diyor ki ben bu sığınmacıları göndermeyeceğimi söyledim diyor. Ve arkasındayım bu lafın diyor. Doğru söyledi. Ama ana muhalefet göndereceğiz dedi diyor. Keşke deseydi, demedi ana muhalefet böyle bir şey. Bunu ben söyledim, birkaç siyasi daha söyledi ama ana muhalefet böyle bir şey söylemedi. Ama ben yalnız da kalsam, başkalarıyla karşı karşıya da kalsam yaptığımın doğru olduğunu biliyorum. Vicdanım rahat. Bugün Bolu'da binlerce insan bana dua ediyor. Türkiye'de birçok insan kendi belediye başkanlarına sen Tanju Özcan'ın yaptığını niye yapamadın kardeşim sorusunu soruyor. Bıktık artık. Karımızı emdiler. Yeter. Gitsinler. Bunda nefret, ayrımcılık şeyi falan suçla söylemi falan çıkartılamaz. Yok böyle bir şey. Yani burada dünyanın enayisi biz değiliz. Yani ben bu ülkede keşke çok yetkili olsam. Keşke Cumhurbaşkanı olsam, çıkartacağım ilk kararname şu geri kabul anlaşmasından çıkıyoruz kardeşim. İsteyen Avrupa'ya mı gidecek? İsteyen Afrika'ya mı gidecek? Gitsin kardeşim. Demek olur. O yüzden arkadaşlar sığınmacılarla ilgili fikirlerim hiç değişmedi. Aynı noktada duruyorum. Bu fikirlerimin ve söylemlerimin Bolu'da sonuç vermesinden dolayı da mutluluk duyuyorum. Sokaktaki çocukların gözünün içine utanmadan, sıkılmadan bakıyorum. Kim ne derse desin öyle Ensar Mücahit ilişkisiyle falan söylemleriyle bu yaptıklarını kapatamazlar. Büyük bir emperyal projenin parçasıdır bu sığınmacıları bu ülkeye getiren hükümet.
Ve benim mücadelem devam edecek. Kim vazgeçerse geçsin. Olayın özü budur. Yani bu mahkeme kararı da trajikomiktir sadece. Bu kararı veren hakim hakkında da reddi hakim talebinde bulunacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Öyle her kuşun eti de bu kadar kolay yenmez. Bu ülkede Türk olmak artık sığınmacı olmaktan daha zor oldu. Sen Türksen, bu devleti çok seviyorsan, milliyetçiysen, ülkenin menfaatlerini düşünüyorsan, hele bir de muhalif partide belediye başkanı olarak görev yapıyorsan, arkadaşlar madencilerden çok daha büyük tehlikeyle güne başlıyorsun demektir. Biz bunları göze aldık. Hani Sayın Cumhurbaşkanı ikide bir diyor ya, kefenimizle çıktık biz bu yola. Ya sen kefeninle falan çıkmadın da bu yola. Biz 6,5 yıldır her sabah kefenle çıkıyoruz evden. Bugün başımıza ne gelecek diye.